Dedi ki ben Londra'ya taşınıyorum. Öyle bir vedaya gelmiş çalıştığım kreşe. Dedim ki nasıl? Acaba bize de mümkün olur mu? Hatta işte vize başvurumuzu yaparken şey diyordum. Ay bisiklet alıp o işe öyle gittiğimi hayal ediyorum falan. Ve her gidiş dönüşte farklı bir şeyler hissettim. Gerçekten bir şeylerin değiştiğini ben de kişisel olarak da ilk Türkiye'yi ziyaretim sonrasında fark ettim. Evet. Merhaba, Sıfırdan Yaşamlar'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Londra'nın güneyinde olan Dulwich Park'tayız. Burası konuğumuzun sık sık geldiği lokal bir bölge. O yüzden onun sıfırdan yaşamına biraz daha yakından şahit olmak için burada çekim yapmayı seçtik bugün. Huzurlarınızda sevgili konuğum Hazal Akten. Merhabalar. Bugün çok kıymetli bir konuğum var çünkü kendisi 1,5 yıldır Londra'da yaşıyor. Evet. Türkiye'den buraya iş için geldi. Hı hı. Kendisinin ağzından da duyacağız bunları. Hazal'cığım bize bugünkü yaşamından biraz bahsedebilir misin? Neler yapıyorsun? Bugünün portresini çizsen nasıl bir görüntü çıkar ortaya? Yani iş sebebiyle geldim buraya. Türkiye'de anaokul öğretmenliği yapıyordum. Zaten 5 senedir kendi mesleğimi yapıyordum. Bir iş teklifiyle buraya geldim. Ancak tabii ki iş kendimden gelmedi. Ben aradım. Benim aslında niyetim yurt dışına çıkmaktı. Farklı bir deneyim yaşamaktı. 1,5 senedir kreşte çalışıyorum. Anaokul öğretmenliği yapıyorum. Eşimle beraber geldim. Evlendikten yaklaşık 1 sene sonra aslında biz Çok yeniden yeni bir oldu, hayat evet. kurmak için Londra'yı seçtik ya da Londra bizi seçti daha doğru olabilir. İş teklifi nasıl geldi? Çalıştığım kreşte daha önce çalışan öğretmen arkadaşım Londra'ya taşınacağımı söyledi. Bir iş teklifi almış. Onu da aslında sebep olan başka arkadaşlar, başka öğretmen arkadaşlar olmuş. Çünkü o dönemde Londra'da anaokul öğretmenliği alanında çok fazla bir açık varmış, öğretmen ihtiyacı varmış. Bir vize türü ile buraya gelmenin mümkün olduğunu söyledi. Dedi ki ben Londra'ya taşınıyorum. Öyle bir vedaya gelmiş çalıştığım kreşe. Dedim ki nasıl? Acaba bize de mümkün olur mu? Biz eşimle zaten evlenmeden önce de hep böyle bir yurt dışında mı yaşasak, Kafanızda denesek vardı. mi diyorduk. Başka ülkelere de baktık. Ama şartlar o zaman el vermedi. Arkadaşım 2023 yazında aslında gitti. Ben daha o sürede eşimle evli değilim. Ve şey dedi, ben tabii o dönemde bir de ön lisans mezuniyetim gibi bir durum vardı. Evet. Ve lisans mezuniyeti denkliğiyle sürecin ilerleyeceğinden bahsetti arkadaşım. O sebeple ben de dedim ki şu anda kalması gerekiyor. Lisans mezuniyetim 1 sene sonra falan derken öyle bir kaldı. Süreç içerisinde başka şeyler oldu. Evlendim. Ön lisansım ile başvuru yapamayacağımı sanıyordum. Ama denemek istedik. Denedim falan derken aslında oldu. Evet. Evet ve buradayız. Gerçekten ayağına Evet. gelmiş yani resmen fırsat. Arkadaşım bir vedaya geliyor. Evet. Bir sonraki planından bahsediyor ve sen nasıl ya acaba hani ben de yapabilir miyim Evet. diye bir soru işareti uyandı kafanda. Evet. Eşin için nasıl oldu peki? Hani sonuçta vize senin üzerinden ama Eşin ya da partnerin Hı. bazı kanıtlar sunduktan sonra ilişkinin gerçek olduğuna dair kişi Evet. seninle birlikte gelebiliyor ve burada Hı. istediği işi de aslında yapabiliyor. Ben çalıştığım kreşe bağlıyım. Evet. Sponsorum çünkü onlar benim. Beni Hı. sponsorlu olarak getiriyorlar. Ama onun öyle bir durumu yok. Zaten Evet. hani kendi işini yapıyor o burada. O sebeple istediği şirkette de çalışabilir. Evet. Çalışma anlamında rahat. Onun öyle bir güzelliği var. Evet. Şey ilginç biraz hani sen tek bir kreşe bağlı geldin. Evet. Onun bir baskısı var mı üzerinde? Tabii ki öyle bir garantisi yok. Geleceksin, beğeneceksin, anlaşacak mısınız, anlaşamayacak Evet. mısınız? Nasıl oldu senin için? Yani bir baskı kuruyor mu üzerinde? Başlarda evet kuruyordu ama artık bir alıştım. İkincisi dediğin gibi hiçbir şey bilmeden geliyorsunuz. Evet. Ve hani o zamanın şartlarında çok da aslında detayları sormamışım. Bunu fark ediyorum. Çocukla çalışıyorum işin özünde diyerek Evet. düşünmüştüm. Ama eğitim sistemi, bakış açıları, aile yapısı her şey çok farklı. O yüzden tabii ki sistem de farklı. Başta zorlandım ama sonra adapte oldum ve şeyi de görüyorsun tabii ki hani evet o şirketle çalışmak zorundasın ama istersen farklı bir şirketle de devam edebilirsin eğer o şirketi bulabilirsen. Evet. Öyle Evet. bir hani şansın da var. Ya seveceksin ya başka bir Evet, şirketle devam evet edeceksin. arayabilirsin yani Evet. burada olduğu sürece o değişimi yapabilirsin. Evet. Şey dedin hani yeterince soru sormamışım. Hı Mesela hı. şimdiki aklın olsa
neyi sormuş olmak isterdin? Çalışma saatlerinden bahsettiler. Hı hı. 42 saat burada Hı hani hı. yasal olarak. Evet. Ama bu 42 saatin içerisinde molalarınız dahil değilmiş. Bunu bilmiyordum. Bu doğal olarak daha fazla çalışma saati demek. Evet. Önemli bir detay. Türkiye'de ben çalıştığım kreşlerde yanımda ayrıca hani okul içerisinde daha Hı doğrusu hı. destekleyici ablalar vardı. Evet. Çocukların öz bakımından Burada sorumlu. her şeyi siz Evet, burada her yapıyorsunuz. şeyi biz yapıyoruz. Hatta böyle 1,5 ay sonra genel bir değerlendirme yapmıştım buraya geldikten sonra işverenimle. Hı hı. Benim söylediğim şeylerden biri bu oldu. Yani burada ben her şeyi yapıyordum. Türkiye'de sadece öğretmenlik yapıyordum. Evet. Hani burada gerçekten öyle bir farkı hissediyorsunuz. Ve hani Türkiye'de öğretmenim. Hı Burada hı. çok da öyle değil. Evet, herkesin size saygısı var. Ama o Evet. farkı hissediyorsunuz Evet. veliler Yaş açısından da. grubu peki nasıl? Evet. Ben şu an 3-4 yaşta Hı çalışıyorum. hı. Sevdiğim bir yaş. 4 Evet. de çok hoşuma giden bir yaş. 4 Hı yaşta da hı. çalıştım. Ama memnunum yani Evet. genel olarak. Eğitim sistemindeki farklılıktan biraz bahseder misin? Çünkü 3-4 yaş deyince burada hani alfabe de öğretiliyor. Evet, Hani doğru. biraz böyle sanki okumaya başlama girişi bile yapılıyor 3-4 yaş bildiğim Sesleri kadarıyla. Evet. öğretiyoruz. Bilmiyorum. Sesleri derken İngilizce'de hani o zaten okuma başlangıcı ses Evet. üzerinden. Yani seslerde hani bir A harfini A diye Hı hı. öğretmiyoruz da İngilizce'deki Hı hı. şeyi. Evet. A olarak öğretiyoruz. Evet. Gerçekten ses sesi Ses olarak. Hı hı. öğretiyoruz. Her hafta bir ses çalışıyoruz. Hı Ama hı. genel olarak İngiltere'de işte Earlier Foundation Stage denilen bir eğitim sistemine Hı bağlı hı. çalışıyorlar. Ama temel genel olarak baktıkları şey çocuk oynuyor mu? Evet. Oyunla mı Hı öğreniyor? hı. Aslında en önemli şey burada o. Her şeyi oyunla Hı hı. birleştiriyoruz. Çok basit bir aktiviteyi çocuk gerçekten yarım saat bırakıyorsun, Evet. oynuyor. Biz Türkiye'de onu böyle aktivite diye değil de hani 15 dakikalık bir oyun Hı falan hı. gibi belki günlük programın içerisine Evet. verirdik. Ama burada hani böyle uzunca oynasınlar Hı hı. falan Biraz gibi bir daha yaklaşım var. özgür bir alan tanınarak anlaşılan, Evet. bir öğretim, biçimi var. Ama birazcık, hani, şeyden de konuşmak isterim. İş dışında, Hı hı. yaşam ortamınız nasıl? Onu nasıl ayarladınız? Hani, hiç görmeden, bilmeden bölgeyi filan nasıl seçtiniz? Neye göre seçtiniz? O da şöyle, kreş neredeyse oraya yakın bir konumda Hı olmak hı. istedim. Çünkü ben Türkiye'de evlendikten sonra işimle evim arası böyle 2,5 saat yol gidip geldim. Evet, Totalde 5 İstanbul saat bu arada. klasiği. Ve dedim ki işim evime yakın olacak. Ama maalesef buraya ilk geldiğinizde İngiltere direkt size şey demiyor. Hani al 2 aylık Evet. kiramı ver ve otur da demiyor. Hı O hı. sebeple böyle ya işte yüklü miktarlar ödemeniz gerekiyormuş falan Evet. derken biz bir oda bulduk. Hı hı. Yine işime yakın bir Hı yerdeydi. hı. Ama beklediğimiz gibi olmadı maalesef. O da bizim için maalesef üzücüydü. 1 ay kadar kaldık Hı hı. orada ve daha sonra şu anda bir Victorian tarzı Hı İngiliz hı. evi, Hı hı. bahçeli Hı hı. böyle 3-4 katlı. evet Evet. Hı hı. gibi bir evde, Hı hı. öyle bir evde İngiliz bir aileyle Hı kalıyoruz. hı. Eee, Yani daha iyi Hı ama hı. tabii ki ileride kendi evimize hani Evet. geçmek gibi bir Evet. amacımız Bu var. da bu da Londra'nın bir Evet, gerçeği. bu arada. Paylaşımlı evler Evet. sürecinden geçmen gerekiyor. 2,5 saat sürüyordu, Hı hı. İstanbul'dayken işe gitmem. Şimdi nasıl gidiyorsun işe? Şimdi bisikletle gidiyorum. Bisikletle gidiyorsun. Tamamen, Evet. hani 1,5 yıl olmuş ama sen, tamamen bir Evet. Londralı gibi bisikletini alıp, sırt çantanı belki Evet, sırt alıp, çantamı evet, alıp öyle oluyor gerçekten. şemsiye, güneş gözlüğü, mont, tişört, her şey. Yağmurluk şu Evet, an yani sırt 4 çantamda da mevsim var. kıyafet hazırlığını Evet. yaparak. Mecbur öyle oluyor. Çünkü çok belirsiz bir havası var. İnanılmaz. Bu ara çok daha belirsiz. Evet. Ona nasıl alıştın? Alışabildin mi? Nasıl buluyorsun buranın Yani havasını? geçen sene, ilk senemizde, ilk yazımızda bizim, ben çok da zorlanmadım Hı açıkçası. hı. Eşim daha zorlanıyor havalar Hı hı. açısından, daha zor geliyor ona. Ama benim için o kadar zor değil sanıyorum. Ben değişime adapte olma konusunda daha iyi olduğumu Hı hı. düşünüyorum. Hı Yani hı. Biraz daha daha açıksın evet açığım. değişikliklere. Daha açığım demek daha doğru Hı olur, evet. hı. O sebeple yani işteki o değişimlere de bir şekilde adapte olmam, Evet. buradaki havaya Hı da hı. ve ben Türkiye'deyken de hani bisikletle işe gidip gelmek hep istiyordum. Hatta işte vize Evet. başvurumuzu yaparken şey diyordum, ay bisiklet alıp o işe öyle gittiğimi hayal ediyorum falan. Burada müsait bir yol koşulu Evet, var evet. diyeceğim.
daha böyle kolay geliyor. Şu an Hı hı. mesela düşünüyorum İstanbul'da mümkün mü? Bilmiyorum, yani yapan vardır Evet. ama burada Yani. daha kolay. Hı hı. 20-25 yarım saat diyeyim Evet. maksimum. Yarım Evet. saatte gidiyorum Hı hı. işe ve daha rahat geliyor. Hı Ondan hı. öncesinde trenle gidiyordum. Evet. Burada daha önemli oluyor işinin evine gerçekten yakın olması. Hani Hı hı. yaşadıkça da şeyi görüyorum. Gerçekten 1,5 saat uzaklıkta bir yere Hı gitmek hı. benim belki 2-3 haftada bir yapmak isteyeceğim bir şey Evet. oluyor hafta sonu etkinliği olarak. Evet. Daha yakınlarda bir şeyler Hı yapmak, işte hı. yakındaki bir parka gelmek, yakındaki bir kafeye gitmek, Evet. insanlarla, yakın çevrendekilerle buluşmak daha Hı kolay hı. oluyor. Çok daha Evet. insanların istediği bir şey. Daha lokal yaşıyorlar. Evet, evet, aynen öyle. Londra'nın en büyük avantajlarından da biri bu Evet. herhalde. Bir aidiyet hissi de oluşuyor bir zaman sonra o Evet. lokal bölgelerde daha çok gideceğin yerleri Hı tercih hı. ettiğin zaman. Şimdi aidiyete çok kısa değinmişken kolay alışabilen bir yapım var dedin. Hı hı. 1,5 yıl gerçekten hani çok kritik bir süreç. Ben geçmişe dönüp hani kendi ilk geldiğim zamanlara baktığım zaman 1,5 yılda henüz kalıp kalmayacağımı bilmiyordum. Herhalde döneceğim diye Hı hı. düşünüyordum hala. Sen nerelerdesin o konuda? Alıştım diyebiliyor musun? Alıştım diyebiliyorum ama tamamen alışmak istiyor muyum? Hı Onu hı. hala bilmiyorum. Hı hı. Başta geldiğimde tamamen yurt dışında yaşayacağım diyerek aslında bu adımı attım. Evet. Ama tabii ki hani geldiğinde yolda şekilleneceğini görüyorsun her Evet. şeyin. Hı hı. Çünkü birçok zorluk yaşıyorsun. Hala da yaşıyorum yani bir Hı buçuk hı. sene. Çok Yeniyim normal, hala evet. bence. Birçok düşüncem de değişecektir. Planlar yine Hı değişecektir hı. ki bunu da aslında burada gördüm. Yani planlar yolda değişiyor, değişmek zorunda Hı kalıyor. hı. Bir göçmenlik yasaları sürekli değişiyor. Maalesef Kesinlikle. İngiltere'de son zamanlarda Evet, özellikle hükümetin de değişmesiyle. sürekli o değişime Evet, ayak uydurman gerekiyor ve evet. hani o değişimlere de hazırlıklı olman gerekiyor. Belirsiz bir şeyin zaten şu anda maalesef Hı içindeyiz. hı. Süresiz oturumu ben buraya başvurduğumda, geldiğimde 5 yılda alabilmek gibi bir hakkım olduğunu biliyordum. Şu Evet, an bu 10 yıla çıkabilir ve bundan evet. etkilenebilirim ve ben bunu istiyor muyum? Hı Yani bu hı. 10 yıllık süreci Hı hı. o şirkete bağlı olarak Evet. çalışarak geçirmek Hı istiyor hı. muyum? Önemli bir soru. Çünkü 10 yıl kısa bir süre değil. 1,5 Tabii yılı ki. geçti gitti Evet. ama o yüzden bilemiyorum gelecek Evet, için. 5 ile 10 yıl arasında Evet. gerçekten büyük bir fark var. Yani 5 yıl için insan biraz daha kendini hani plan program yapmaya hevesli bulurken Evet. 10 yıl kadar uzun bir vadeyi görmek tabii ki mümkün değil. Ama dediğin gibi hani önemli olan onun bir yolculuk olduğunu, bir süreç olduğunu fark edip ve hani o sürecin de gittiğin yola göre şekillendiğini kendine Hı. hatırlatmak en önemlisi. Peki bu İleriyi. şey demek mi? Türkiye'ye döneceğim bir gün mü var aklında? Yoksa hani İngiltere mi olur bilmiyorum. Türkiye'de döneceğimi zannetmiyorum ama başka bir yerde olabilir mi? Avrupa'da bir İnan yerde. Hı bilmiyorum. hı. Hepsi şu an tüm Hepsi bir sekmeler seçenek. açık bende. Tüm Evet. sekmeler Hı açık. hı. Türkiye'ye döndüğümde de bu bir İstanbul olur mu? Hı hı. Ona olmaz Evet. net diyebilirim. Hı hı. Ama tabii ki yine ne Evet. olacağı belli olmaz. İstediğimi Evet. bilmesem de ne istemediğimi biliyorum diyorsun. Evet. Çünkü dediğim gibi çok belirsiz. O sebeple şu anın tadını Hı hı. çıkartmak birinci önceliğim. Hı hı. Çünkü buraya mesela biz hiç bilmeden geldik. Hı Londra'ya hı. daha önce gelmemiştik bir Evet. turist Hı olarak hı. bile. O yüzden büyük bir risk aldık Hı zaten. hı. Buradaki hayatı da deneyimliyoruz, görüyoruz. Aradan vakit geçer, devam ederiz, Hı hı. etmeyiz. Başka bir yerde yolumuza Evet. devam ederiz. Evet. Hepsi zamanla bence Evet. belli olacak. Bir Kesinlikle buçuk öyle. yılda ben sanmıyorum ki kimse net olsun. Geldiğimde çok nettim ilk Evet. geldiğimde. Yani Hı gelmeden hı. önce yurt dışında Hı hı. yaşayacağım diyordum. Evet şu an yaşıyorum, yaşamaya Hı hı. devam ediyorum. Ama ilerisi için bir şey söylemek çok mümkün değil. Peki ilk geldiğinde dikkatini çeken şeylerden birkaçını söyleyebilir misin? Yani Hmm. yaşam tarzı açısından ya da hani toplumun işleyişi açısından ne dikkatini çekmişti? Gelmeden önce dikkatimi çeken Hı hı. iş sürecimi, başvuru sürecimi çok yavaşlatan bir süreci görünce daha doğrusu Evet. şunu gördüm ki çok yavaşlar. Hı hı. O süreç Bürokrasi anlamında mı evet söylüyorsun? inanılmaz yavaşlar. Onu gelmeden önce gördüm zaten o vize sürecimde maalesef. Hı hı. Eee, Onun dışında insanlar kendini özgürce ifade Hı edebiliyorlar. hı. Maalesef Türkiye'de ben onu içten içe hissedemiyordum. Evet. Çok böyle Hı hı. o ne der bu ne der Evet. kısaca Bir baskısını baskı, evet. hissediyorsunuz. Hı hı. Burada o yok. Eee,
O açıdan çok güzel. Ama burada da başta şununla karşılaştım. Burada kendinizi istediğiniz gibi ifade etmeniz mümkün. Ama ikinci bir dilde. Yani kendi dilinizde değil. O dil bariyeriyle direkt böyle bir karşılaşıyorsunuz. Evet. Onda bir zorlandım tabii ki. Yapısal olarak da zaten zamanla işte hani insanlara kendimi açan, gözlemleyen bir yapıya sahibim. Bunu bir de dil gibi bir durumla birleştirince benim için hani oturmak daha zaman alan bir şey oldu belki de. Zaten dil herhalde en büyük bariyerlerden biri ilk aşamada. Yani onun süresi ne kadar zaman sonra aşılıyor gerçekten hani hiçbir fikrim yok. Tabii ki kişisel olarak herkesin farklı deneyimleri oluyor. Ama şeye göre değişmiyor bence. Hani hangi seviye İngilizce bilip geldiğinle asla değişmiyor. Çünkü kendimle beraber birçok insanda da gözlemledim. Çok iyi İngilizcem var deyip gidip Amerikan İngilizcesi öğrenip Türkiye'de Londra'ya gelince böyle bir afallıyorsun. Yemek siparişi bile veremiyorsun. Bir dakika ne dedin? Aynen. Ama o herhalde dil kısmını şöyle birazcık öteye götürdüğünde herhalde buradaki beklentilerin de bir yerde değişiyor. Yani hani beklenti dediğim o süreç gibi hissettiren kısım biraz daha arkada kalıp biraz daha bir yaşam biçimine dönüşüyor. Peki yalnızlık hissi falan oldu mu? Yani sen eşinle birlikte geldin. Eminim artısı da olmuştur, eksisi de olmuştur. Çünkü hani yalnızken bir tek kendinden sorumluyken hani senin işinin aracılığıyla bir karar alıp ülke değiştirip hani onun sorumluluğunu hissettiğin oldu mu? Yani eşim hep çok gönüllüydü. Biz zaten sevgili olduğumuz dönemde de hani yurt dışında farklı ülkeleri araştırdığımız bir dönemden de geçmiştik. O yüzden o hep gönüllü olduğu için süreç kolaydı. Evet. Buraya geldikten sonra onun için yeniden kendi işini yaratması gibi bir durum vardı. Tabii ki zorlandı. Hala devam ediyor tabii ki süreci tamamen oturdu diyemem. Şöyle ki herhangi bir kararda ortak bir karar almamız gerekiyor. Evet. Yani benim sadece istediğim ya da sadece onun istediği bir şeyi yapmak istediğimizde ortak bir yerde buluşamıyoruz. Ve burada ikimizin de biraz istediği bir şeyleri bulmak gerekiyor. Gelecekle ilgili verdiğimiz kararlarda. Mesela burada hiç mutlu olmadığını düşünürsek o gitmek istediği senaryoda ne yapacaksın gibi bir durum var. Hani tek başınıza gelmek belki de daha zor. Çünkü bir yerde yalnızsınız. Ne kadar Türkiye'deki sevdiklerinizle görüşüyor olsanız da zaman zaman saat farkı araya giriyor. İşte o yaşam koşturmacası araya giriyor. Aynı şehirde bile yaşayan insanlar, ben Türkiye'de arkadaşlarımla öyle sık sık da görüşemediğim zamanları yaşıyordum. Bir de buna ülke gibi bir fark girince daha fazla yalnız kalıyorsunuz. O yüzden burada bir hayat kurmak zaten zorundasınız. Hani yoksa ya kendi içinizde kalıp yalnızlaşıp daha böyle sosyal bir durum içerisinde olacaksınız ya da açıp kendinize bir şekilde o değişime ayak uydurmaya çalışacaksınız. Ne kadar sıklıkla Türkiye'ye gidip geliyorsun? Aileden kopuşu nasıl yönetiyorsun? Bence çok Türkiye'ye gitmeyerek yönetiyorum onu. Çünkü çok fazla gidip gelmek bir şekilde zorlar diye düşünüyorum. 1,5 sene oldu. 2 kere gittim. Ve her gidiş dönüşte farklı bir şeyler hissettim. Gerçekten bir şeylerin değiştiğini ben de kişisel olarak da ilk Türkiye'yi ziyaretim sonrasında fark ettim. Yani ben daha farklı bakıyorum, daha farklı düşünüyorum. Buradaki hayat, oradaki hayat, yani oradaki hayata buradaki hayattan bakabilmek gibi bir fırsatım Ufkunun oldu. genişlemesinden bahsediyorsun anladığım kadarıyla. Yani o sebeple böyle iyi geldi. Gidiş gelişler zorladı ama iyi de geldi. Mesela Ekim ayında buraya ilk geldik. Ben Haziran'da bir Türkiye'ye gittim. Yaklaşık 8 ay sonra. Geldiğimde burayı özlediğimi fark ettim. Ve aynı zamanda hani Türkiye'ye de dönmek istiyor bir yanım geride. Hani iki şeyin arasında kaldım. Ama her gidiş geliş bir şey katıyor. O sebeple arkadaşlar, aile dengesinde de her ilişkim şekil değiştirdi.
açıkçası evliliğim de şekil değiştirdi. Biz Mutlaka. bir sene işte buraya gelmeden bir sene önce evlenmiştik. Bir senelik bir evlilik. Buraya geldik, ilişkimiz farklı bir boyuta Evet. evrildi. Çünkü farklı bir hayat yaşıyorsunuz. Arkadaş ilişkilerim değişti. Yani bazıları şekil değiştirdi, bazıları kopması gerekiyordu, Evet. koptu. Evet. Çünkü birine zaman ayırmak gerekiyor, emek vermek gerekiyor Evet. ki o ilişkiler devam etsin. Bunu yapabildiğim insanlar oldu, yapamadığım insanlar Evet, oldu. mutlaka. Başta şöyle bir düşünce oluyor. Ben gittim, onlar beni arayacak. Ama işler öyle değil. Evet. Göç eden biri olarak senin de aynı şeyleri yapman gerekiyor. Senin de onların seni Evet. aradığı kadar aslında araman gerekiyor. Çünkü şeyi düşündüm bir ara. Evet, ben istedim, ben gittim ama istiyor muydu mesela yakın arkadaşım benim Evet. gitmemi? Desteklemek zorundaydı ama onun Evet. için de sonuçta bir ayrılış. Evet. O da bir aslında arkadaşını kaybediyor sonuçta. O da bir kayıp yaşıyor Evet. baktığın zaman. Karşılıklı olarak aslında o dengeyi kurmak, ilişkiyi devam ettirmek için emek vermek gerekiyor. Evet, çok önemli bir gözlemden bahsediyorsun aslında. Yani çoğumuz da herhalde bilmiyorum buraya gelip herhalde çektiğimiz o duygusal zorluğun da etkisi var. Hep bir hani orada kalanlardan hani ben gittim bana destek olmaları gerekiyor diye bir beklenti içerisinde oluyoruz. Peki hani arkadaşlıklardan bahsetmişken burada sosyalleşmek nasıl oldu? Yani 1,5 sene çok kısa bir süre aslında. Başta sosyal medya bana çok destek oldu. Sosyal medyada çektiğim içerikler, oradan bana yazan, burada yaşayan Türk insanlarla iletişime geçtim. Mesela burada tanıştığım bir arkadaşım, eşlerle beraber görüşüyoruz. O çok iyi geliyor mesela. O sosyal medyadan bana yazmıştı. Burada kesinlikle ben kendi adıma konuşacağım. Türkülerle yani kendi kültüründeki insanlarla bir araya gelip bir şeyler yapmak bence çok değerli. Evet. Çok besliyor. En çok özlediğimiz şeylerden biri herhalde. Kesinlikle hiçbir şey yerini dolduramaz. Çünkü ait hissediyorsunuz. Evet, o insanlar size o aidiyeti hatırlatıyor. Çalıştığım iş yerindeki arkadaşlarımla işte sosyalleşiyorum. Onun dışında koşuya başladım. İşte burada benim için yeni bir alışkanlık oldu. Parklarda koşuyorsun. Evet, parklarda koşuyorum. Burada çok fazla koşan insan görüyordum. Aynen ben yürüyüşlere çıkıyordum. Sonra neden olmasın diye düşündüm ve çok da iyi geldi. Onun dışında Türkçe Kitap Kulübü'ne katıldım. Hatta orada zaten orada tanıştık. O da çok iyi geldi. Evet. Mesela benim için kitap okuma alışkanlığını oturtmak istediğim bir yerdeydi. O kitap kulübü sayesinde aslında oturdu ve burada gerçekten istediğim benim hayatımın bir parçası oldu kitapta okumak. Yoga yapıyorum. Hafta sonları evimin çok yakınında bir yoga stüdyosu buldum. Ona gidiyorum. Bir de sen sanırım çok yakın bir zamanda yoga eğitmenliğini de tamamladın. Evet, çok az kaldı. Tamamlıyorsun, tamam. Peki bize biraz ondan da bahsetmek ister misin? Planların ve bununla ilgili ne yapmak istiyorsun? Şimdiki mesleğinle onu nasıl hani entegre edeceksin? Çocuklarla yoga aslında benim için çok rahat olacak bir şey. Öyle bir şey düşünüyorum. Hala çocuklarla çalışmak istiyorum. Onlarla yoga ama biraz da yetişkinlerle de çalışayım istiyorum. Bu şekilde ilerleyecek. Yani bilmiyorum anaokulu öğretmenliği nerede olur ileride tam anlamıyla. Ama çocuklar yine bir şekilde hayatımın bir yerinde olacak. Hatta çocuklarla etkinlikler yapma konusunda Türkiye'de biliyorsunuz işte 23 Nisan, 29 Ekim bunlar da çok aktiftim hani bir öğretmen olarak. Buraya geldiğimde o bayramlarda bende bir hüzün oldu. Kimse coşkuyla bir şey kutlamıyor burada. Çünkü o bizim bayramımız. Bu sene bir etkinliğe katıldım. Orada işte bir ritim çalışması yaptırdım çocuklara. Londra'da Türk çocuklarıyla beraber bir etkinlik yaptım. Çok güzel oldu. Çok iyi hissettim. Nerede oldu bu? Dastas diye bir mekanda Türk ailelerini buluşturdu. İşte Barcelona'da aslında yaşayan Kevser. Ne kadar güzel. O aslında bana ulaştı. Yine sosyal medya sayesinde aslında tanışmış oldum onunla Konusu da. geçmişken senin sosyal medyanda neler paylaşıyorsun? Onun linkini de aşağıya bırakacağız. Eğer Hazal'ı biraz daha yakından tanımak isterseniz takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Nasıl, sayfanda neler paylaşıyorsun? Londra'da yaşamdan bahsediyorsun. Onun dışında neler var? Yani öğretmenlik deneyimlerim, biraz eğitim sistemi, burada çocuklarla neler yapıyoruz, benim kendi göçmenlik deneyimlerim, işte ilişkiler gibi konulara değiniyorum genel olarak. Sosyalleşme. Sosyal medyayı aslında bu şekilde
kullanmak isteme sebebim en temelde ben Londra'ya gelmeden önce benim gibi bir hesaba sahip olan biri olsaydı neyle karşılaşacağımı öğretmen olarak bilirdim diye düşündüm. Çok değerli bir şey yapıyorsun aslında. Teşekkür ederim. O sebeple aslında oraya bir şeyler üretiyorum ve dönüşler de çok hoşuma gidiyor. Tabii ki hani hala benim gibi bu işi kendi işini başka bir ülkede yapmak isteyen insanlar var. Benim baktığım yani insanlara yardımcı olmak istediğim yer onlara bir danışmanlık verip hani bunu yapabilirsinizden ziyade biz burada şunları yapıyoruz. Burada bu etkinlikler oluyor. Ben bir işte göçmen olarak neler yaşıyorum gibi bir taraftan aslında yönetiyorum. Bir de sanırım sen bazen diğer anaokulu öğretmenleriyle, Londra'da bulunan anaokulu öğretmenleriyle görüşmeler falan da yapıyorsun. Hani o tür ilgisi olan insanlar varsa onu da Hazal'ın sayfasından takip edebilir. O ara ara duyurular yapıyor. İnsanlarla buluşma günleri düzenliyor. Evet, ilk buluşmayı çok yakında gerçekleştireceğiz. Eğer ilgilenirseniz mutlaka sayfasına bakarsınız. Teşekkür ederim. Şimdi seninle küçük bir oyun oynayalım istiyorum. Şimdi bana kendinle ilgili biraz tuhaf ya da biraz olağan dışı sayılabilecek bir özelliğini söylemeni istiyorum. Yani düşün, direkt söyleme. Bana 2 tane yanlış seçenek ver. Bir de o doğru seçeneği de bir yere sıkıştır. Ben de tahmin etmeye çalışayım. Bakalım seni ne kadar tanıyabilmişim. Çok iyi. Her çıktığım merdiveni sayarım. Birincisi. İkincisi çekirdekleri çıtlar çıtlar biriktiririm. Böyle hepsini birden yerim. Üçüncüsü her şeyi koklarım. Yani bir kıyafet. Evet. Yani öyle şeyler söyledin ki. Üçü de çok garip değil mi? Hayır, üçü de benim çok birebir etrafımda da gördüğüm, kendi yaptığım şeyler de var. Şimdi bir düşünelim. Merdivenleri saymak o kadar ilginç ki ben 3 yaşında olan küçük çocuğumla beraber merdivenleri çıkarken sayıyoruz. Acaba diyorum hani çocuklarla çalışıyorsun öyle bir şey kalmış olabilir mi? Çok mantıklı geldi. Çekirdekleri biriktirmek de ben çok yaparım. Çok iyi. Çok ortak vermişim. Evet, aynen. Her şeyi koklama. O da çok yakın bir arkadaşım. Bunu yapıyor. O yüzden hepsi o kadar gerçek. Ama şimdi seni düşünecek olursak bence çekirdekleri biriktirerek yersin. Yok. Hangisi de bilemedim. Her şeyi koklama. Her şeyi koklama. Bunu eşime de sordum. Yani dedim ki ne olabilir düşünüyorum ve zor bir soru. Dedi ki sen her şeyi kokluyorsun ya. Doğru. İnsan zaten kendisi bulamıyor. Yakınına sormak bence en güzel ters köşe yaptın. Değil mi? Oldu. Tamam. Şimdi son olarak bitirmeden önce biraz rolleri değişelim istiyorum. Sen bana benim sıfırdan yaşamımla ilgili ne sormak isterdin? Senin ne kadar olmuştu? Benim 16 yıl oluyor. O zaman sorum şu olacak. İlk zamanlarını düşününce genel olarak duygu verecek olsan nasıl bir duygu çıkardı? Evet. Herhalde şöyle bir şey çıkardı. Üniversite için gelmiştim buraya. Gideceğim, eğitimimi tamamlayacağım ve döneceğim. Yani hiç böyle ait olma çabası da yoktu bende. Anladım. Eğer soruna gelecek olursam da hani his şuydu. Bir ayağı içeride, bir ayağı dışarıda. Yani Anladım. tamamen yağmur başladı. Tamamen hani hep bir gün döneceğim düşüncesi vardı. O yolda senin de yolda şekillenmiş. Aynen öyle. Herhalde bir 2 yıl sonra dedim tamam ben burada kalıyorum. Anladım. O şekilde. Peki bir şey daha sorsam. Tabii ki. Genel olarak şu ana kadar misafir ettiğin insanlar açısından burada genel olarak konuştuğun insanların ortak duygusu ne göç eden insanların? Nasıl tanımlayabilirim bilmiyorum ama Türkiye'den buraya göç etmiş insanlar tekrar aynı insan olarak dönmüyorlar eğer dönüyorlarsa ya da kalıyorlarsa. Doğru. Çok fazla hani hayat yolculuğunda büyük bir adım. Yani bir adım değil hatta zıplama oluyor. Yani şöyle diyebilirim insanların
kendisine çok şey kattığı bir dönem oluyor. Olumlu olumsuz hani hiç fark etmez. Tamamen her şey zaten tecrübe değil mi? Evet. Sen çok güzel hani gözlemlemişsin zaten. Döndüğümde aynı ben değildim diye daha ilk ziyaretinde, ilk 2 ziyaretinde. Evet ve bunu çok duymuştum. Hı hı. Ancak yaşamadan gerçekten tam olarak o değişim nasıl bir şey Evet. anlayamıyorsunuz. Evet, kesinlikle öyle. Evet. Evet, burada da bugün bitireceğiz. Yağmur da başladığı üzere klasik İngiltere Teşekkürler. havası çok güzel. Sizlere de buradan onu göstermiş olduk. Sevgili konuğum Hazal'a çok teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim. Buraya geleli 1,5 sene olmuş. Dolayısıyla bize kattığı birçok bilgiler oldu. Taptaze hepsi. Benim de hani kişisel yolculuğumda yıllar önce yaşadığım şeyleri hem biraz hatırlattı hem de neleri unutmuş olduğumu da biraz gözümün önüne serdi. Arkadaşlar Hazal'ın sayfasını merak ediyorsanız, takip etmek isterseniz linki aşağıda bulabilirsiniz. Ayrıca yeni bölümlerimizi kaçırmamak için de lütfen bizi takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Hoşçakalın.